Herkese selamlar kıymetli dostlar. Arda Güler'le ilgili bazı gelişmeler var. Real Madrid'de Rodri transferi olmayınca İspanyol basını da bunu takımın nasıl etkileyeceğini bulmaya çalışmış. İspanyol basınında farklı haberler var. Arda Güler'i ilgilendiren kısmını inceleyeceğiz ama en önemlisi de bir basın bir başka basının haberini adeta yalanlarcasına bir haber hazırlamış. Onu değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, Real Madrid'de Rodri transferi olmadı ama Diamonde transferi oldu. İspanyol basını da bu transfer sonrasında oyun içi kartların yeniden dağıtılacağını vurguluyor. Tabii ki biz bu noktada Arda Güler'le ilgili çıkan haberlere bakacağız. Onu nasıl etkiler etkilemez mi, bu sorulara cevap arayacağız. Ama önce şununla başlamak istiyorum. AS gazetesi bir haber yayınladı. Antrenmanla ilgili Mourinho yönetiminde sabah 10'da başladılar vesaire. Normal antrenman yapmışlar ama orada diyor ki Arda Güler, Bernardo Silva ve Brahim Diaz gibi yüksek teknik kapasiteli oyuncuların dar alanlardaki pas trafikleri ve şut kalitesi çok iyi derecede olduğu görüldü diye AS gazetesi bir not düşüyor habere. Açıkçası bu bir yazılı haber değil, video haber. AS gazetesinin kendi YouTube sayfasında yayınladıkları antrenman haberi. Yani oraya muhabirleri gitmiş, antrenmanı çekmişler ve oradaki notları değerlendirmişler. Onu da AS gazetesinin YouTube sayfasında görebilirsiniz. Şimdi God TV'de önemli bir haber var. Kroos ve Modric sonrası dönem ve takımın yeni beyni Arda Güler. Ve La Liga'ya nasıl damga vuracak diyerek bir haber yayınlıyorlar, bir video yayınlıyorlar. Videoda çok çarpıcı analizler var Arda Güler'le ilgili. Diyor ki, Toni Kroos'un futbolu bırakması ve Luka Modric'in ilerleyen yaşıyla birlikte orta sahadaki oyun aklı ve yaratıcılık eksikliği ciddi şekilde hissedildi. Yaptığımız analizlere göre, yani God TV kendisine söylüyor bunu, kulüp 2 sezondur bu boşluğu dolduracak ismi arıyordu ve yanıt doğrudan Arda Güler oldu. Arda Bernabéu'da sadece yetenekli bir genç değil, Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham ve Valverde gibi süper yıldızların arasında takım hücumuna sevk ve idare eden ana oyun kurucu konumuna yükseldi ve diyor ki, yani diyor takımın diyor kondüktörü diyor, yani kondüktör kelimesini kullanıyorlar. Takımın kondüktörü durumunda şu anda diyor. İstatistikleri anlatmışlar ve çok çarpıcı istatistikler var. Arda Güler tam 111 şans yaratarak takımın en çok şans yaratan ismi olmuş geçtiğimiz sezon. Ve ona en yakın isim de Mbappe, 99 sayıyla Mbappe diyor. Onu anlatmışlar. Asist kralı zaten bunu herkes biliyor. 14 asist yaptı ve takımın asist kralı. Ve aynı zamanda şu istatistikleri vermişler geçtiğimiz yıla ait. 59 isabetli orta. Takımda en çok isabetli orta yapan isim Arda Güler. 59'da 1. sırada. Ve 1079 dikine, yani ileriye pas. Takımda bunu yapan da ikinci oyuncu, yani en çok dikine pas atan ikinci oyuncu sıralamasında ve 133 tane de uzun pas atmış. İsabetli tabii ki bu uzun pasların hepsi. Bununla da takımın 3. sırasında, zaten dikine pas, uzun pas, orta derken takımın en çok asist yapan ismi otomatik olarak. Kritik anlar, Manuel Neuer detayı var. İşte onu attığı 2 gol geçtiğimiz sezon en çok öne çıktığı maç ve Türkiye milli takımında da işte Gürcistan'a attığı goller var. Dünya Kupası'nda ABD'ye attığı golü anlatmışlar ve zor anlarda sorumluluk almaktan kaçmayan bir futbolcu ifadesini kullanmışlar. Mbappe'nin en büyük destekçisi Kylian Mbappe şu ana kadar toplamda 8 asist yaptı. Bu rakam Arda'nın Real Madrid'de bir takım arkadaşına yaptığı en yüksek asist. Oyun kurma zekasından bahsetmişler Arda Güler'in. Doğru zamanlarda doğru ismi besleyen isim Arda Güler ifadesini kullanıyorlar. Topla buluştuğunda sadece pası vermiyor. Bir saniye bekleyip savunmanın dengesini bozduktan sonra öyle bir kilit pas atıyor ki herkes donup kalıyor şeklinde bir ifade kullanmışlar. Ve tabii ki Mourinho yönetimindeki potansiyel Mesut Özil benzetmesi o dönemlerde.
Mourinho Chelsea'de Frank Lampard'ı golcü bir orta sahaya, Inter'de Wesley Sneijder'e 3 kupalı bir orkestra şefine, Real Madrid'de ilk döneminde ise Mesut Özil'i dünyadaki en iyi asistçiye dönüştürdü. Şimdi sıra Arda Güler'de ifadesini kullanıyor. Arda'nın zerafeti, vizyonu, dar alanlardaki kıvraklığı ve oyunun zahmetsiz gösterme yeteneği doğrudan Mesut Özil'i andırıyor. Mourinho yeteneğe önem verse de savunma disiplini ve pres ve fiziksel fedakarlığı şart koşar. Arda geçmişte forma şansı bulamadığı anlarda bile şikayet etmeyip sabırla çalışan zihniyetiyle bu baskıyı kaldırabilecek bir profile de sahip şeklinde bir ifade kullanıyor. Ve en son diyorlar ki eğer Arda Güler Mourinho'nun savunma ve fiziksel taleplerine tam uyum sağlayıp bu teknik kapasitesini korursa önümüzdeki 10 yıl boyunca sadece La Liga için değil tüm Avrupa futbolu için durdurulamaz bir fenomene dönüşecektir şeklinde bir ifadeyi kullanarak videolarını bitirmişler. Yaklaşık 10 dakikada yanlış hatırlamıyorsam videonun uzunluğu ve tamamen Arda Güler ve La Liga üzerinden gitmiş. Şimdi geçiyoruz videomuzun da başlığına neden olan o habere. AS gazetesinde başlıyoruz. Burada aslında ilk olarak Arda Güler'le ilgili kötü bir haber var. O yüzden kısa da bir tutacağım. Çok da uzun tutmayacağım. Ondan sonra da bu haberin hemen sonrasında çıkan Diego Vargas'ın Abraham Romero ile yaptığı bir haber var. Onları sırayla anlatacağım. Şimdi AS gazetesi diyor ki Vinicius Junior'ın yeni sözleşmesinin ardından İspanyol basını AS, Mourinho'nun ilk 11 planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Mourinho, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Thibaut Courtois, Marco Correa, Federico Valverde ve Jude Bellingham'ın ilk 11'deki yeri garanti olan 6 futbolcu olarak değerlendiriliyor ki buna şu anda yeni transfer Diamonde de ekleniyor. Bu İspanyol basınında yani AS'ın iddiası. Mourinho'nun garanti gördüğü isimler arasında milli futbolcu Arda Güler'in bulunmaması dikkat çekti. İddiaya göre Portekizli teknik adam Arda Güler'i ilk 11'de değişmez oyuncularından biri olarak görmüyor. Milli futbolcunun forma rekabetinde göstereceği performans yeni sezondaki rolünü belirlenmesinde etkili olacak. Ya aslında net olarak direkt kötüleyen de bir haber değil ama Türk basınında da çok yer buldu bu haber. Direkt olarak ilk 11 olmaz falan. Ama daha önceki videolarımı izleyenler biliyorlar ki Arda Güler'i direkt olarak ilk 11'e yerleştireceğini söylediği birçok haberi anlatmıştım. Şimdi gazeteci Diego Vargas, Abraham Romero. Bu arada Abraham Romero bir de tweet atıyor. O tweetin üzerinden bir haber yapıyorlar. Öyle genişletiyor, daha detaylandırıyor anlatırken. Bakalım neler yazmış. Real Madrid için orta saha transferinde tek hedef Rodri'ydi ancak İspanyol yıldızın Barcelona'nın teklifini tercih etmesinin ardından ki burada direkt Barcelona teklif etti de orayı kabul etti değil. Real Madrid çok yani bu işi sulandırdı. Rodri transferini ciddiye almadı. Başka şeylerle ilgilendi. O da Barcelona'yı tercih etti. Madrid ekibinin başka bir orta saha oyuncusu için gelişimde bulunmayı düşünmediği öne sürüldü. Böylece Eflatun Beyazlar birçok kesime göre takımın en büyük sorunu olarak görünen oyun kurucu ve orta saha eksikliğini bu yazda gideremeyebilir diyor. Bu sözler Abraham Romero'ya ait değil, Diego Vargas'a ait. El Mundo muhabiri Abraham Romero yaptığı açıklamada Rodri transferi ile ilgili dikkat çekici bilgileri bize aktardı diyor. Romero kısa süre öncesine kadar Real Madrid'e çok yakın gösterilen İspanyol futbolcunun Barcelona'ya imza atmaya hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı diyor. Rodri'nin Barcelona'ya evet, Real Madrid'in teklifine ise hayır demesi gündemde. Valdebebas da kulüp çok iyi bir teklif sunduğunu düşünüyor. İlk değerlendirmeler transfer piyasasına yönelmek yerine Bernardo Silva ve Arda Güler'e güvenmek yönünde. Ancak bugün yani 6 Ağustos itibariyle transfer döneminin bitimine daha çok şey var ve birçok şey değişebilir. Ve diyor ki Real Madrid'in Rodri'nin Real Madrid'in teklifini reddettikten sonra başka bir orta saha oyuncusu transfer etmeye çalışmayacak. Mourinho, bunların Abraham Romero'nun sözleri, Mourinho Arda Güler ve Bernardo Silva'dan memnun. Hem de bu noktada da diyor ki yaşı gereği Arda Güler'in ilk 11'de oynama şansı daha önde Bernardo Silva'ya göre. Çünkü daha genç vesaire.
Romero'ya göre Real Madrid ve teknik direktör Jose Mourinho şu an aşamada yeni bir transfer yapmayı planlamıyor. Portekizli teknik adam Bernardo Silva'nın takıma katılmasının ardından mevcut kadronun performansını görmek istediğini ifade edildi. Transfer döneminin kapanmasına yaklaşık 3 hafta kala kulüp ihtiyaçlarını yeniden değerlendirecek ancak aceleci davranmayacak. Mourinho'nun orta sahada oyun kurucu eksikliğini Bernardo Silva ile giderebileceğini düşünüyor. Arda Güler ve Jude Bellingham'la birlikte Bernardo Silva'nın hücum organizasyonunun yönlendirmesi, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Diamonde'den oluşan hücum hattını beslemesi planlanıyor. Rodri'nin başarılı Dünya Kupası performansının ardından transfer ihtimali yeniden gündeme gelse de İspanyol futbolcunun tercihini Barcelona'dan yanına kullanması nedeniyle Real Madrid şimdilik orta saha transferinden vazgeçtiği görülüyor şeklinde anlatmışlar. Bakayım bununla ilgili bir stoper takviyesi olabilir. Bunlar tabii bizi çok ilgilendirmiyor ama Real Madrid'in yeniden transfer edebileceği, yani orta saha için transfer edebileceği isimler de var. Bunlardan biri Adam Wharton, Martin Zubimendi, Nicolo Barella gibi isimler ki bunların da fiyatları yüksek. Ya özellikle Zubimendi'nin fiyatı falan yüksek. Şu anda bir de Diamonde'ye çok büyük bir para verdiler. Yani Abraham Romero'nun belirttiği gibi kulübün ilk teklifi yeni bir orta saha transferi gerçekleştirmek değil, Arda Güler ve Bernardo Silva'yı burada kullanmak, yani takımın yaratıcı orta saha oyuncusu olarak Arda Güler'i ve Bernardo Silva'yı kullanmak. Burada kulüp çevresinde şöyle bir şey var. Valverde, Tchouaméni, Kamavinga'dan oluşan orta saha rotasyonu tek başına yeterli değil görüşü. Çünkü her ne kadar Tchouaméni ve Kamavinga'nın fiziksel gücü, atletik tarzı çok önde olsa da Bernardo Silva ve Arda Güler'e göre orta sahadaki o yaratıcılık, o pas organizasyonları, kilit pas atma özellikleri neredeyse yok gibi. Yani evet, yırtıcı futbolcular, fizik kapasiteleri yüksek, atletik kapasiteleri yüksek ama orta sahada bu fiziksel durumlara ne kadar ihtiyaç var diye sorguluyorlar. O yüzden Arda Güler ve Bernardo Silva'nın kullanılmasını istiyor Mourinho. Ve zaten son kararı da Mourinho verecektir bu noktada. Tabii ki bunların içinde Valverde'yi de yazmışlar ama ben Valverde'yi çok öyle görmüyorum. Valverde'nin zaten pas istatistikleri de çok iyi. Şut istatistikleri de çok iyi. Yani adam maçta kurtarıyor. Ben Tchouaméni ile Kamavinga için bunları söyleyemem. Tabii birçok şey birbirine yani bağlı. Kamavinga'nın bir transferi de başka bir takımın gitmesi halinde gideceği takımları da zaten şu anda biliyorsunuz hangi takımlara gidebilir. Bir anda da o transfer Galatasaray'ın transferini de etkileyebilir. Kamavinga'da da öyle bir durum var ama onlar bu videonun konusu değil. Bu videoda anlayacağımız bu sezon Real Madrid'de orta sahada görev Arda Güler ve Bernardo Silva'da olacak. Rodri gelseydi o zaman Arda veya Bernardo Silva diyecektik ama şu anda ikisini birden diyoruz ki ben daha önceden okuduğum haberlerde bir Marca gazetesinde çıkan bir haber vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 28 Temmuz'da çıkan bir haberdi. Ve o haberde direkt olarak şöyle söylüyordu. Bernardo Silva'nın yaşı gereği ve Arda Güler'e kıyasla şu anda Arda Güler'in performansının daha iyi olmasından dolayı ilk 11 tercihi ilk olarak Arda Güler olacak diye yazmıştı Marca gazetesi ki o zamanlar Rodri'nin Real Madrid'e transfer olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Yani Rodri kesin var, onun yanına kim olacak gözüyle bakılıyordu. Şu anda o durumda ortadan kalktı. Peki sizin yorumlarınız ne? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.